Efendim merhabalar, selamlar, hürmetler bütün dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Dost FM, Dost TV ortak yayınında biz ekip arkadaşlarımızla bugün yine kıymetli bir misafir ağırlıyoruz. Söze yar olmakta. Şu vakit gönlünüzü açarsanız, bizimle yol arkadaşı olursanız memnun oluruz. Bugün özel bir kavramı, güzel bir insanla, bir dost, bir arkadaş, kardeş ve aynı zamanda yol arkadaşı Saide Nur Yıldız'la konuşacağız, psikoterapist. Önce hoş geldiniz. Hoş buldum. Allah razı olsun. Tabii zaten Sizden stüdyo, ortak stüdyomuz, yıllarca birlikte emek verdiğimiz güzel mekanlar ve şimdi sizinle psikoterapist olarak özel bir konuyu konuşmak için biz hazırız ve heyecanlıyız. Dostlarımızla da inşallah yol arkadaşlığı yaparken sizden bir sürü güzel şey öğreneceğiz. Öyle umut ediyorum. Yaz günlerinde efendim psikolojik esneklik diye bir kavramı bugün teklif ettiniz ve dünyamıza kattınız. Önce nedir diye soralım. Psikolojik esneklik. Evet, psikolojik esneklik kavramı aslında üçüncü dalga terapilerle, terapi modelleriyle biraz psikoloji ekolüne giriş yapan kavramlardan bir tanesi. ACT dediğimiz kabul ve kararlılık terapisinin sunduğu kavramlardan bir tanesi. Psikoloji literatüründe. Fakat genel olarak dünyamıza baktığımızda da açılımlarının çok fazla olduğunu ve her yere sızabildiğini görüyoruz ve her yere esnek bir şekilde modellenebildiğini görüyoruz. Bu anlamda psikolojik esneklik kişinin böyle kendisine öyle de olur, böyle de olur dediği bir nokta değil. Çünkü bu önemli. Evet. İnsanın içinde bir çeşit güvensizlik hissi uyandırıyor, evet, değil mi bu tabir? Evet, yani siz değerlerinize ve ilkelerinize göre bir iş yapacaksınız. Diyelim zekat vereceksiniz ya da birisine bir hayır faaliyetinde bulunacaksınız. Ondan vazgeçmek değil. Yani bundan vazgeçmek değil, tam tersi değerlerinizin getirmiş olduğu bir şekilde hayatınızda sizi siz yapan değerlerinizi baz alarak ama şimdiki anda kalarak ve şimdiki anın size getirmiş olduklarını da aynı şekilde kabul ederek ve yaşamınızda olması gerekene odaklanarak, yani olması gerekene ve melimalılara odaklanarak değil de fıtri ve spontan bir şekilde akışta kalabilmek. Bir anlamda psikolojik esneklik buna deniyor. Yani esnekliğin içerisinde çok farklı tabii şeyler var, kavramlar var. Onu hatırlatan kavramlar var esneklik dediğimizde. Bana mesela katılık dediğimiz tabirle zıt bir anlam ihtiva ediyor psikolojik esneklik. Katı olmak dediğimiz... Kırılmayı da hemen katı olmak dediğimiz zaman ya da evet, tuzla buz olmayı mesela bir imtihan, bir yaşanılan bir hadise karşısında. Evet, yani ya da çok büyük bir hayal kırıklığına uğramak, bir yaşanılan bir sorun karşısında ya da elinize geçen büyük bir şey bekliyorsunuz, büyük bir işte para bekliyorsunuz, gelmiyor, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ve o parayı kaybettiğinizde benden adam olmaz gibi böyle klişelere maruz bırakıyorsunuz kendinizi. Bu tür tavırlar, yani katı dediğimiz tavırların tam karşısında yer alan bir durum psikolojik esneklik ve kişinin yaşamında aslında geçmiş yaşamıyla alakalı, özellikle geçmişin ve geleceğin dominansı söz konusu olduğu zaman, yani insan tabii ki şöyle bir varlık, hani insan dediğimiz varlık aslında diğer canlılardan farklı olarak geçmişe takılan, geçmişin acılarıyla mağlul olan, geleceğin belirsizliklerine karşı endişe duyan bir varlık. Bu varlığın bir anlamda geçmişin ve geleceğin hep dominansında yaşayan varlık olan insanoğlu katılık geliştiriyor. Katılık söz konusu oluyor. Bunu şimdiki ana çekebilmekle alakalı bir değiş aslında psikolojik esneklik. Fakat bu aslında o kadar kolay bir şey de değil. Yani hani esnek olalım, esnek olalım, esnek olalım diyoruz da nasıl olacağımızla ilgili belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bu o kadar kolay bir şey değil. Bir kere insanoğlu diğer hayvanlardan, işte canlılardan farklı olarak akıl sahibi olduğu için fevkalade bir hüzün sahibi.
Yani hüzün dediğimiz şey, üzüntü dediğimiz şeye muttali insan. Bundan dolayı da 2 yaşında dil onun hem belası oluyor hem de aslında dil onun kurtuluşu da oluyor. 2 yaşında insanoğlu konuşmaya başladıktan sonra ne yapıyor? Kaygı sahibi oluyor. Yani insanoğlunu kaygı sahibi yapan bir yeri var dilin. Dille beraber, konuşmayla beraber insan geçmişin endişelerini, geçmişin yüklerini bugüne getiriyor, geleceğin endişelerini de bugüne getiriyor. Yani dil burada bize bir açmaz olarak da karşımıza çıkabiliyor ve dil bizi aslında katılıklara da maruz bırakıyor. Çünkü şöyle Öğretiyor bir şey mu? var. Yolu mu Şöyle bir öğretiyor? şey vardır. Yani psikolojik olarak katılığı olan bir insan sürekli mesela konuşur. Sürekli zihni fazlasıyla doludur. Zihninde sürekli bir hareketlenme vardır ve bunu yükünü ancak konuşarak atar. Şimdi halk arasında işte büyüklerimiz de hani çok konuşanlarla ilgili olarak çok söz yalan olur, çok para haram olur gibi böyle deyişler vardır ya. Yani çok konuşulması, çok konuşkan olunması çok sevilmez normal şartlarda da. Eğer birisi çok konuşuyor olarak gördüğümüzde onun sürekli bir teviye cümle, her cümlenin arkasından bir şey ilave etmesi, sürekli olarak konuşuyor olmasını baktığımızda zihninin dolu olması ve psikolojik olarak katılıklarının olduğunu görmekteyiz. Bu kişiyi biz ne yapıyoruz? Esnekliğe davet ediyoruz zamanla ve süreç içerisinde esnekliğe davet ediyoruz. Biraz da tabii şöyle bir şey var Hacer Hanım. Psikolojik esneklik dediğimiz tabir aslında insanın yolda olmasını da anlatıyor. Yani süreçte olmasını anlatıyor. Sonuç odaklı olduğumuz zaman mesela günümüzde işte Batı dünyasında iş odaklı durumlarda A insanı B insanı diye ayrılıyor ya, işte A insanlarının çok hızlı konuştuğu, çok hızlı nefes aldığı, çok hareketli olduğu, sürekli olarak yeni işler kovaladıkları ve çok heyecanlı oldukları, aktif oldukları ve benzeri söyleniyor. B insanların daha sakin, daha relax, daha rahat oldukları söyleniyor. Biz bu koşturmaca içerisinde sürekli olarak yaşamımızda sürekli koşturmacalar hakim olduğu zaman ne yapıyoruz? Kendimizi bir anlamda sonuca odaklıyoruz, sonuca fokusluyoruz. Sonuç odaklılık, sonuç odaklı bir yaşam sürmek hayatımızda bizi gittikçe esneklikten uzaklaştırıyor ve bizi daha katılaştırıyor. Ve o esneklik tabirinde süreç çok önemlidir. Yani süreç önemli, süreç odaklı gitmek, çocuk yetiştirirken de böyledir. İşte bir insanla dostluk yaparken de böyledir, iş yaşamında da böyledir. Buralardan çıkarmak, özellikle modernitenin bugün getirmiş olduğu dayatmalardan bir tanesi hani hep sonuça odaklanmak, sonuç getirmek, işte çok büyük paralar kazanılması, çok büyük başarılar elde edilmesi, buna doğru evrilen bir yaşam söz konusu olduğu için belki de psikolojik esneklik bu hızlı ve yoğun ortama bir pencere açmamızı vaat ediyor bize. Yukarıda konuya girerken değerleri de aslında kelime olarak geçirdiniz ama biraz da orayı da açar mısınız bize? Çünkü şimdi acıyı, imtihanları soracağız size. Evet. Yani insan hani psikolojik esneklik sahibi kişi bir takım değerlere göre hareket ediyor tabii ki. Onunla birlikte esnek. Evet. Yani ve bu esneklik karşılaştığı imtihanlar, acılar, büyük beklemediği hadiseler karşısında da o tavrını, tarzını muhafaza etmesini ve olayları tolere edebilmesini getirecek. Orada değerleri de biraz daha açmak ister misiniz bize? Şimdi psikolojik esnekliğin aslında altında ana böyle şeyler var, ana arterler var. Bunlar direkt olarak kişiyi esnekliğe götüren yollardan bir tanesi. Biraz teker teker onlardan da bahsedelim, olur, değerlerden lütfen de en son bahsedelim. Şimdi bu ana arterlerden bir tanesi geçmişin ve geleceğin dominansında olan bir kişiyi şimdiki ana davet etme. Bunun yanında kişinin kendisini bir kavramda, bir kimlikte, bir şeyde boğulan kimliği, mesela şöyle diyelim, kişi işte doktor olarak çalışıyor ve her gittiği yerde doktorum ben diye
hareket ediyor. Bütün kapıların açılmasını istiyor ve doktorum, her gittiği akrabalar arasında da doktorluğuyla çok öne çıkıyor. Gittiği her yerde şifalandırıcı olarak etki yapıyor. Bundan kendisine dualarda alıyor, payede alıyor. Fakat bu kişi de kavramsal olarak doktorluk kimliği çok aşırı derecede diğer kimliklerini ne yapıyor? Kapatıyor. Çok fazla önüne geçiyor. İşte esneklik, psikolojik esneklik aslında bir kimlik öne çıktığı zaman o kimliğin haddinden fazla alanı kaplamasını da istemez. Yani o kimliği biraz daha böyle daraltmak ve daha sıradan hale getirmek. Yani sen de bir insansın ey Ademoğlu gibi bir noktaya getirmek ve orada katılaştırmayı da engellemek ister kişinin. Bir kimlikte mesela diyelim biz annelere de ben bunu çok söylüyorum. İşte diyorum ki ey sevgili anneler, tamam çocuklarınızın büyüme döneminde 3 tane çocuğu var mesela annenin. Tamam çok güzel, anneliğin öne geçti ama bunun yanına, bu kimliklerin yanına başka kimlikleri de ilave edelim. Diğer kimlikleri de zenginleştirelim. Yani yaşamında insanın kimlikleri ne kadar zenginse, ne kadar fazla kimliğimiz varsa, işte kulluk kimliğinden başlayalım. Birey kimliğimiz, anne kimliğimiz, eş kimliğimiz, komşu, evlat, gelin, arkadaş, komşu, evlat, arkadaş vesaire. Hepsi. Bu kimliklerin hepsi harmanlandığında ne kadar zengin olursa kişi o zaman yaşamı daha zengin oluyor ve daha yaşamında esneklikler söz konusu oluyor. Bir kimliğin öne çıkmasını ne yapıyoruz burada? Ve yeri geldiği zaman dengede tutuyoruz ve yeri geldiği zaman dışarıdan bakmamızı sağlıyor. Yani siz mesela bir olayda çok fazla öfkelendiniz, çok öfke sahibi oldunuz. Siz orada öfkelendiğiniz anda değerleriniz size neyi vaat ediyor? Mesela değerlerimizden öfkelendiğiniz zaman sizin değeriniz nedir mesela? Nasıl bir değer sizi öfkeden alıkoyar? Öfkeyi yutmayı sağlar mesela. Mesela benim için öfke şeytandandır, hatırlamak lazım. Mesela yani. Bir hadis değil mi bu? Evet. Ondan sonra ya da işte onlar öfkelendikleri zaman selam derler, geçerler ayet-i kerimesi. Evet. Mesela bizim için bir değer. Ya da ayaktaysa oturur, oturuyorsa odayı bırakır geçer. Belki abdest alır. Abdest alır mesela. Abdest alır. Bunlar öfkeyi yutmakla alakalı. Yani öfkeyi salıvermekle alakalı değil. Aynı zamanda tolere etmek mi bunlar? Evet. Bununla alakalı değerleriniz var sizin. Yani bu değeriniz işte nedir? Ayet sizin bir değeriniz, hadis sizin bir değeriniz olarak işin içine girdiğinde ne yapıyorsunuz bu sefer? Oradaki öfkenizi, o duygunuzu niyetinize de aldığınızda, niyet de çok önemli tabii burada. Yani değerlerin ve eylemlerin başında bir niyet söz konusu. Siz değerlerinizin başına niyeti aldığınızda şöyle diyorsunuz, benim bir değerim var, ben bu değerim doğrultusunda yaşamayı planlıyorum ve ben buna göre öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuyorum. Yani bağırmıyorum, çağırmıyorum, ondan sonra kırıp geçirmiyorum insanları. Aklıma gelen her şeyi dürtülerimle söylemiyorum, dürtülerimi kontrol ediyorum gibi ne yapıyor? Size bir yol açıyor. Şimdi eğer siz tam tersi öfkelendiğiniz zaman ağzınıza geleni sayıyorsanız, karınızı kırıp geçiriyorsanız ya da çalışanlarınızı kırıp geçiriyorsanız ya da çocuğunuzu dövüyorsanız, ondan sonra ağzınızdan köpükler saçıyorsa, tırnak içerisinde azgın bir boğa gibi oluyorsanız bu sizin aslında psikolojik olarak katı olduğunuzu gösteriyor. Buradaki esneklik işte tam da burada devreye giriyor. Siz öfke herkesin var tabii ki. Tabii. Yani konumuz öfke değil ama o güzel bir örnek geldi şimdi. Herkes öfkelenebilir. Aristo ne diyordu? Herkes öfkelenebilir. Bu kolaydır. Ama doğru zamanda, doğru zeminde, doğru şekilde, doğru mekanda öfkelenmek işte bu sanattır. Cümlesini kuruyordu ya çok güzel bir şekilde. İşte biz de öfke tabii ki bize verilmiş çok güzel bir duygu. Yani sınır yerinde kullanıldığında. Sınır vermek için enerji veren bir duygu. Ama biz bunu yerinde kullandığımızda değerlerimiz doğrultusunda esnemiş oluyoruz. İşte esneklik kavramı burada giriyor. Eğer siz öfkenize yenik düşüyorsanız, korkularınızın eseri oluyorsanız ve dürtülerinizle ve güdülerinizle hareket ediyorsanız o konuda psikolojik katılık sahibisiniz anlamına da geliyor aynı zamanda. Kendimize bir ayna tutma noktasında da bize tatlı böyle bir yönü oluyor. Şimdi
Diğer taraftan esnekliğin başka kavramlarından bahsederse işte benlik dedik, değerler dedik, ona dönük niyetler, eylemler dedik, şimdiki anda olma dedik. Bir de bunun yanında duygular var, toksik duygular var. O toksik duygular sizde var, mesela geçmişinizde yaşadığınız belli duygular var. O duygulardan kaçınma davranışları içinde değil de o duygularla yaşamayı, yani şöyle söyleyeyim, ben geçmişimde çok böyle şey yaşadım, cinsel bir travma yaşadım. Şimdi dostlarımızdan bizi dinleyenler varsa konu biraz daha güzel bir şekilde otursun. Cinsel travma yaşadı kişi diyelim geçmişinde ve bundan dolayı bu cinsel travma bana nasıl yapılır, nasıl yapılır, bana nasıl yapılır kaçınması olduğu için kişi çok fazla utanç içinde olduğu için çok konuşabilir mesela ve suçlayıcı bir tavır içerisinde olabilir. Burada esneklik şöyle bir şey getiriyor, vaat ediyor bu kişiye. Sen geçmişte bir travma yaşamış olabilirsin. Bu travmanın suçlusu, mesuliyeti sende değil. Ama senin başına bu geldi. Sen bu başına geleni kabul içinde olursan, yani kabul edersen, bana evet yapıldı. Onunla yüzleşir. Onunla yüzleşirsen ve bunun kabul içerisinde olursan, bu sefer o toksik duyguyu kabul ettiğinde o toksik duyguyu bırakmış oluyorsun ve o senden o eskisi gibi etkisini üzerinde bırakmıyor ve o senin üzerinden geçtikten ve gittikten sonra sen daha kabul içine girdiğin zaman işte orada esnemiş oluyorsun. Böyle bir şey vaat ediyor. Acıya esneklik. ve o hayatındaki akışta ona yer verip yoluna devam edebiliyorsun. Aynen yani. öyle. Evet, çok güzel söylediniz. Yani o acıya yer vermek gibi bir durum söz konusu oluyor. Diğer yandan füzyon dediğimiz bir hadise var. Füzyon ve defüzyon dediğimiz kavramlar var. Füzyon dediğimiz kavramda kişi mesela bir düşünceyle kaynaşıyor. Yani şöyle oluyor, mesela ben işe yaramaz adamın tekiyim. Bunu kendisi farkında mı, farkında değil mi? Farkında. Farkında. Bunu cümle ama füyüz olduğunu, yani bununla kaynaştığını kişi çok fark etmiyor aslında. Ama bu kavram mesela onun içerisinde ya da günlük hayatında mesela şöyle demiyor muyuz? Ben tembel herifin tekiyim. Ben işe yaramaz herifin tekiyim. Ben obur Benim bir elimden insanım. iş gelmez. Benim elimden iş gelmez. Ben yeteneksiz bir adamım, beceriksiz bir insanım gibi böyle klişe cümlelerimiz var kendimizle alakalı. Şimdi burada bu düşünceyle sen kaynaştığın zaman sen kendini hep o pencereden görüyorsun. Ama şöyle bir şey diyelim, mesela size diyelim ki ben beceriksiz bir kadınım dediniz. Mesela bu cümleyi kurun, şimdi bir uygulama yapalım. Ben beceriksiz bir kadınım. Şimdi beceriksiz kadın olduğunu düşündüğünü, bu bir düşünce Hacer Hanım. Farkında mısın? Bu Evet. senin bir düşüncen. Sen hayatın her alanlarında beceriksiz misin? Değilim aslında. Nerede beceriksizsin mesela? Atıyorum. Uydurun bir şey. Yani. Mesela çok para kazanamıyorum. Hem diyelim böyle bir şey. Ondan sonra ben beceriksiz bir kadın olduğumu düşünüyorum diyoruz bu sefer kişiye. Beceriksiz bir kadın olduğumu düşünüyorum dediği zaman kişi oraya bir mesafe koymuş oluyor bu düşüncesine. Ve düşüncenin içinde kalmak değil de düşünceye karşıdan bakmayı getiriyor psikolojik esneklik. Yani ben beceriksiz... Hem düşünceyi karşısına alıyor onunla ilgili, Evet. hem de kendisiyle düşünce arasındaki bir mesafe bir koyuyor. mesafeyi koruyor. Evet. Peki. Psikolojik olarak katı olduğu zaman insan düşüncelerinin içerisinde boğulur ve onlarla kaynaşır. Ben beceriksiz bir kadınım, yeteneksiz bir kadınım, tembel bir insanım. Bunlarla kaynaşır ve kendisini etiketler sürekli. Bu yüzden O da diyoruz. bir çeşit kuyu gibi çekiyor herhalde onu. Evet. Kişiyi Bu çekiyor. yüzden hani çocuklarımızı etiketlemeyelim diyoruz ya, ya da kendimizi etiketlemeyelim. 40 defa deli dersen deli olur meselesi değil mi? herhalde buraya uyar Evet, hocam. onun gibi mesela yani deliyim, delisin, deli gibi bir sıfatlar söylediği zaman insanlara duya duya ne yapıyor? Ben deliyim herhalde diyor ve kişi bununla kaynaşıyor ve katı bir hale geliyor. İşte burada böyle cümleleriniz varsa değerli dostlarımıza hani böyle bir hitapta bulunalım. Lütfen sevdiklerinize bunu yapın. Sen para kazanamazsın zaten. Çok para kazanamazsın zaten. Mesela eşine böyle diyor diyelim kişi. Çok para kazanamazsın zaten deyince onu da bir etiketlemiş oluyor. Bu onun bir düşüncesi. Bu gerçek değil. Ama kişi
bunlar gerçekmiş gibi, aslında bunlar irrasyonel düşünceler. Fakat kişi bunlara gerçeklik atfederek bunlarla kaynaşıyor ve kendisini onun içerisine alıyor. Oysa bizim yapacağımız, ben yeteneksiz bir kadınım, beceriksiz bir kadınım, benim o andaki o davranışımla ilgili bir düşüncem sadece. Evet. Bir şey yapamadım diyelim, ben de işte şey yapamam, çok ince yufka açamam mesela. Gerçekten çok ince yufka açamam, böyle hani harika döktüremem mesela. Bu benim eksikliğim. Şimdi şöyle desem, ben yeteneksiz, beceriksiz kadının tekiyim desem, sırf bu davranışından dolayı kendime yapılmış bir haksızlık değil mi? Tabii ki. Haksızlık. Ama şunu desem, ben ince yufka açmayı çok beceremiyorum, yapamıyorum. Bu benim bir eksik olduğum bir davranış. Fakat ben aslında o kadar da yeteneksiz bir insan değilim gibi bir cümle söylersem, bu cümleye uzaktan bakmaya başlıyorum. Yani ben bununla kaynaşmıyorum. İşte burada defüzyon söz konusu oluyor. Defüzyon söz konusu olduğu zaman düşüncelerle arama, özellikle irrasyonel düşüncelerle arama, mesafe koymaya başladığımda işte orada bir bilişsel esneklik de söz konusu oluyor. Bilişsel esneklik ise psikolojik esnekliği getiriyor. Ama biz genel olarak karşımızdakini de kendimizi de zaman zaman çok ciddi yargılar ve kuyuya çekeriz. Evet, maalesef. Toplumsal bir şeyimiz bu bizim. Evet. Bu küçük dairelerimizde, ailelerimizde de, büyük ortamlarımızda da, toplumsal hayatımızda da oluyor ne yazık ki. Evet. Siz şimdi söyleyince aynayı önce kendimize ama aynı zamanda toplumsal hayatımıza da yeniden bakmaya bir vesile olarak düşünmek lazım diyorum. Peki, acı ve musibet kavramını biraz daha açmak ister misiniz? Acı ve musibet kavramına geçmeden önce değerlerimizle ilgili biraz eklemek isterim. Şimdi Biz çok memnunuz efendim. Gayet lütfen. Değerlerimiz bizim yaşamımızda özellikle bunu şöyle baktığımız zaman inançlı kesim ve dindar insanlarla yaşamımıza, o arkadaşlarla hareket edip onlara baktığımız zaman değerlerinin aslında hayatta çok fazla var olduğunu görüyoruz. Yani insanlar eğer bir inanca temellendirdikleri zaman, yani bu kişi işte Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir ya da işte Budist de olabilir falan, yani farklı bir dinden de olabilir. Fakat bir şeyi temellendirdiği zaman bir yere, bir zemine, dünyasına oturttuğunda. evet, bir zemine uygun davrandığı zaman kişinin değerleri zaten otomatikman geliyor. Yani bizim evrensel ortak değerlerimiz var. Yani değil mi? İşte İnsan kıymetli. adam öldürmeyeceksin, Adam değil mi? öldürmeyeceksin, Hırsızlık tabii. yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, zina Kendine yapmayacaksın. de iyi davranacaksın. Yani evet. gibi böyle ortak değerlerimiz var. Yani bu değerlerin hiçbirine biz şunu diyemeyiz. Bunlar çok yanlış şeyler. Bunlar kötüdür diyemeyiz. Mümkün değil. Bütün insanlığın ortak paylaştığı evrensel değerler var. Barış mesela, her ne kadar kim ne kadar inanıyor bilmiyoruz. Göreceli bir şey gibi gelebilir ama bu değerler, cesaret mesela, işte merhametli olmak, şefkatli Başkasına olmak, yardım etmek, şefkatli davranmak. evet, yardımseverlik, ondan sonra Hakka girmemek. hakkaniyetli olmak gibi böyle çok güzel değerler var. Bu değerler biraz biricik aslında. Yani kişiden kişiye de değişiyor. Mesela siz de dindarsınızdır diyelim, ben de dindarımdır ama ben sizin kadar yardımsever olmayabilirim. Yardımseverlik benim sizin kadar değerim olmayabilir. Yani biraz mizaçla da ilgili, yani mizaç yapısıyla da ilgili olarak değerler biraz kişiden kişiye değişiyor. Tamam. Aynı evin içerisinde bile, yani eşinizle, çocuklarla ortak değerleriniz de var ama farklı değerleriniz de. Kişiye kendi rengini veren farklı özellikleri de var. Bu değerler doğrultusu da hareket etmek, özellikle biz çift ilişkilerinde bunu çok fazla işte konuşuyoruz, değerleri çok fazla konuşuyoruz. Yani çiftin ortak değerlerini bulmaya çalışıyoruz mesela. Yani siz niçin evlenmiştiniz, hangi değeriniz uygun, birbirinize hangi değeriniz birbiriyle çakışıyordu, hangi değerleriniz farklı? Farklı olan değerleriniz yaşamınıza zenginlik sunuyor. Çakışan değerleriniz de sizi bir arada tutuyor ve sizi ortak hareket etmeye davet ediyor. Bakın, farkında mısınız? İkisi de çok güzel şeyler aslında gibi.
Çift ilişkisinde de böyle bir güzellik, bir sayfa sunuyor bize, güzel bir yön oluyor. Şimdi mesela şöyle diyoruz diyelim eşe, beyefendiye, sizin farkında mısınız? Merhamet değeriniz var. Adam hiç fark etmemiş o güne kadar. Aslında çok merhametli bir adam, böyle çok merhametli davranıyor ama merhametli olduğu kendisine söylenmemiş. Bununla ilgili bir farkındalığı yok. Farkındalığı yok ve tam tersi karşındaki kişi onun merhametini absorbe etmiş, hep emmiş. Ve bunu duygusal olarak istismar da etmiş. Yani kullanmış bunu da mesela. Burada kendisinin merhamet değerinin farkına vardırdıktan sonra merhametin bir insanın seçebileceği bir yönü olduğunu, gereksiz yere merhamet etmemesi gerektiğini, Onun da bir sınırının olması onun da bir gerektiğini. sınırı olması gerektiğini, Allah'tan daha fazla merhametin ileriye sürmenin de çok doğru bir şey olmadığıyla alakalı konuşmaya ve bilinçlendirmeye başladığımız zaman o zaman değerler daha yerine oturuyor. Kişi burada da bir esneklik kazanmış oluyor. Nerede? En çok da kendisine karşı. Yani çok istila edildiyse, çok istismar edildiyse kişi duyguların yüzünden ve değerleri yüzünden çok istila edildiyse bu sefer kişide bir ümitsizlik, yorgunluk, insanı dibe çeken bir depresif melankoli söz konusu olmaya başlıyor. İşte orada esneklik çok güzel imdada yetişiyor ve diyor ki bak bu kadar kendine haksızlık yapma, aslında sen çok merhametli bir insansın. Ama elinden geleni yaptın. Elinden geleni çok güzel yapıyorsun. Annene, babana, kardeşlerine, işte şuna. Ama en çok da merhameti galiba kendine yapmıyorsun. Hadi bir kendimize merhamet öğrenelim mi? Hadi bir kendimize dönüp merhametli davranalım mı? Güzel yanlarını bir görebilir misin? Şükre vesile olsun. Bu tabii ki bir kibre ve kendini övmeye vesile olacak bir şey değil. Şükre vesile olsun şeklinde söylediğimiz zaman kişi o zaman kendisine karşı da katılıklarını biraz ne yapıyor? Kırmaya başlıyor ve esnemeye başlıyor. Güzel. İşte orada esneklik yine bizim çok güzel bir şekilde hayatımızı böyle merkezden etrafa doğru yayılarak hayatımızı kuşatıyor. Çok güzel bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Kişinin hayata devam edebilmesini aslında, Evet. uyum sağlayabilmesini, yeni imtihanlar, yeni hayatının getirdiği farklı yönleri belki tolere etmesini de aynı zamanda yola devam etmesini aslında sağlıyor bir yerde. Peki şimdi burada acı ve musibeti tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ama insanın başka psikolojik esneklikle ilgili mesela gönüllü olması. Bunları tek tek şimdi açmaya başlayalım mı? Bir bakıyorum şöyle 1-2 dakika. Birisi üzerinde konuşalım, arkasından bir ara verelim. Sizi bir dinlendirelim, yola devam edeceğiz inşallah. Şimdi esneklik hayatımıza bu ana arterlerinden sonra devam eden değerler doğrultusunda hareket etmek, yaşamda, şimdiki anda kalma vesaire dedik. İsterseniz bir uygulama yapalım şimdiki anla alakalı. Olur. Öyle devam edelim. Şimdi şu anda şimdiki andayız. Ondan sonra bizi radyo ve televizyonu başında olan dostlarımız da işlerini, güçlerini, telefonlarını bir bıraksınlar. Onlar da şu anda Onlar da olsunlar. şu anda olsunlar. Sadece ve sadece şu anı bir hissetsinler. Ve şu anda dışarıdan gelen sesleri duysunlar. Hadi duyalım bakalım. Çok latif kuş sesleri var mesela. Evet, kuş sesleri geliyor. Biz stüdyomuzda bunu duyuyoruz, zaman zaman gülümseriz. Çok tatlı ses geliyor, kuş sesleri geliyor. Bir yandan çalışmakta olan klimanın sesi geliyor. Evet. Değil mi? Peki şu anda bulunduğunuz odadaki renklere bir bakalım. Evet. Hangi renkler var? İşte kırmızı var, mavi var burada. Var. Evet. Değil mi? Siyah Gri var. Gri var. Siyah var. Ondan sonra kahverengi var. Evet. Çok güzel renkler var. Ondan stüdyoda bayağı güzel. Arka söze yar olmak yazıyor. Çok güzel bir Evet, çok stüdyomuz güzel var. değil mi? Bir anda ne yaptık? Kendimizden çıktık ve çevreye doğru Şöyle devam bir tarıyoruz. ettik. Şimdi kokuyu duyalım. Yani bir koku var mı havada? Bir koku var mı?
havanın kokusu var. Havanın kendi kokusu var. Evet. Havayı duyduk. Duyumsadık. Hissettik. Şimdi bedenimize bir bakalım. Kendimize bir bakalım. İçimize bir bakalım. Neler oluyordur acaba içimizde? Organlarımız ne yapıyordur? Evet. Nasıl çalışıyordur? Haberimiz var mı? Hiç haberimiz yok değil mi? Yani kaç yıldır çalışıyorlar. İçimizde bir makine, fabrika var. Çalışıyor. Bir bedenimize bir bakalım, içimize. Sonra bunların hepsini bize veren ve görmemizi sağlayan, bize akıl nimetini veren, düşünmemizi sağlayan yaratıcıya bir teşekkür edelim. Şu anda, tam da şu anda. Hala andayız. Evet, andayız. Tam da şu anda hissederek, anı hissetmek işte insanı, bunu şöyle diyorum ben bazen dostlarıma, çok böyle bunaldığında, çok sıkıştığında, o sırada gerçekten kendini kötü hissettiğinde ana bir dön, İçine bir bak. içine bir bak, çevrene bir bak, renklere bak, havaya bak, kokuya bak, dokuya bak. Ondan sonra bak bakalım duygun hangi aşamaya geçti? Bu insana iyi gelebilir. Evet, çok teşekkür ederiz. Uygulama güzel bir yöntem. Peki, şimdi dostlarımızdan yeni açanlar vardır belki televizyonunu ya da radyosunu. Biz hatırlatmak isteriz efendim. Sayın Nurul Yıldız stüdyomuzda psikoterapist olarak bugün bizimle psikolojik esneklik nedir, ne değildir, arka planında neler var ve hayata devam ederken psikolojik esneklik bize ne kazandırır ve bu geniş kavramı yakın ediyor. Devam edeceğiz inşallah sevgili dostlar. Hatırlatmak isteriz. Bir küçük aramız var yalnız. Aramızdan sonra söze yar olmakta Sayın Hanım'ı misafir etmeyi sürdüreceğiz efendim. Evet efendim, söze yar olmak devam ediyor. Dost FM, Dost TV ortak yayınındasınız. Stüdyomuzda misafirimiz Sayın Nur Yıldız ve bir psikoterapist olarak son zamanlarda duymuşsunuzdur, gündeminize girmiştir, belki okumalar da yapmışsınızdır. Psikolojik esneklik nedir? İnsana ne kazandırır ve dünyasında nasıl bir yüzleşme ve onu oturtmak için haline, tavrına, davranışlarına ve yoluna devam edebilmesine nasıl faydası olur meselesinde çok tatlı, ufuk açıcı şeyler söylüyor. Devam edeceğiz inşallah sevgili dostlar. Özellikle hatırlatalım yeni katılan dostlarımız için de efendim. Şimdi biz bazı kavramların gerçekten konuşulması da güzel. Bu kavram çok tatlı, konuşulması da güzel bir kavram ve siz de bize çok tatlı kapılar açıyorsunuz. Acı ve musibet meselesi, yani kavramlar, hemen 2 yaştan başladınız zaten dille birlikte insanın anlam kazanması ve anlamları da dünyasına istif etmesi, bir yerde yola devam ederken onlardan beslenmesi meselesi önemli. Şimdi biz acı ve musibetle zaman zaman beslenen bir toplumsal hayatta da yaşıyoruz. Öyle de öğretildik ama bakış açımız ne olacak? Psikolojik esnekliğimiz büyük imtihanlarda ya da kendimize göre büyük imtihanlarda. Evet. Yani umumi büyük de olabilir, kişinin kendi hayatında büyük de olabilir. Nasıl olacak? Rotamız nasıl devam edecek? Hani rüzgar üstünde esecek ama kırılmadan, o katılıkla kırılıp yola devam edemeyecek hale gelmeden nasıl hem kul olarak hem insan olarak hem farklı pozisyonlarda rolü neyse ona devam edebilir kişi? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi kişi bu deprem olduğu zaman hatırlıyorsunuz çok büyük ve çok acı bir deprem oldu. Ve bu depremde çok sevdiklerimizi yitirdik. Onlar diğer aleme bizden önde gittiler. Ve depremle birlikte şu konuşuldu mesela, jeolojik olarak yeryüzünün ve işte bir sürü oynayan yerlerinin harekete geçtiği ve aslında dünyanın her depremde yerleştiği, tekrar yeniden yeniye yerleştiği gibi. Yani bu hani Bediüzzaman'ın şu düşüncesine çok tekabül ediyor. Yani bir şey ya zahirde güzeldir ya gerçekte neticede güzeldir.
batında güzeldir deyişi var ya, bana hep onu hatırlatıyor. Yani görünüşte çok acı veren bir hadise. Çok büyük bir çok imtihan. büyük bir imtihan. Hani ama bunun yanında zahirde ve batında çok güzel neticeleri olan bir hadise olarak bakmak mümkün belki. Şimdi acılar da bu Bediüzzaman bu düşüncesini böyle söyleyiveriyoruz da şifahi olarak söylüyoruz ama yaşamak, hayata geçirmek hiç o kadar kolay bir şey değil. Fakat acılar var. Yani acılar ve ızdıraplar ve ıstırap dediğimiz şey bu dünyada musibetler var. Ve bu dünyayı harmanlayan Cenab-ı Hak bize acılarla dolu bir hayatı, acılarla tatlı, hayat hani tatlı acıdır. Hayatı bu şekilde bize vaaz ediyor ve biz hayatı algılarken, yaşarken, hayatta yol alırken eğer acıya yol açmazsak, hep mutluluk peşinde koşarsak işte orada yine psikolojik katılık söz konusu oluyor. Bu açıdan hayatımızda acıya yer açmamız gerekiyor. Acı bize esneklik kazandırıyor. Biz şöyle demişti bir hoca bize bir eğitimde, şöyle demişti, işte sevdikleri ölüyor, vefat ediyor, batılı birisi. Sevdikleri vefat etti, ahiret düşüncesi var mı yok mu bilmiyorum, ölümle karşılaşıyor neticede. Ve şunu demişti, ölüm çok büyük bir acı, sevdiğinden ayrılıyorsun. Fakat o acıya yer açarsan eğer çok büyük bir lezzet de veriyor demişti. Çok ilginç geldi bana. Batılı bir birlikte yürüme. Evet. Orada ona yer açarsan hayatında, o acıya yer açarsan böyle bir sana lezzet de veriyor demişti. Bu bana ilginç gelmişti. Şimdi yapılan araştırmalar Hacer Hanım şunu gösteriyor. İnsanların Allah'tan gelen acılara daha dayanıklı olduğu, daha sabırlı oldukları. Yani temiz acı diyoruz buna. Deprem, işte sel, yangın, büyük hastalık, bu tür felaketler vesaire, bunlar kişiye şey geliyor. Yani daha Allah'tan inancı da varsa daha katlanabilir, kaldırabilir geliyor. Fakat kuldan gelen acı olursa iftiraya maruz kalmak, haksız yere hapse girmek, bir haksızlığa maruz kaldığınız gibi işte iftiraya uğramak, yalancılıkla suçlanmak, yakınınızın öldürülmesi falan gibi, yani zulme maruz kaldığınızda işte orada acıya dayanmak çok zor oluyor. Çok zor gerçekten. Bu yüzden tabii ayeti hatırlamak lazım. Zulmetmeyin, zulme razı olmayın. Bu tırnak içerisinde her zaman geçerliliğini koruyan bir değerimiz bizim için. Yani tabii ki biz zulme razı olmayacağız. Yanağımızı çevirmeyeceğiz. Öbür yanağımıza da vur şeklinde hakkımızı adli ya da adaletle ilgili her neyse arayacağız. O ayrı mesele. Ama yapamayacağımız şeylerde, sebeplere sarıldık yapabileceğimiz konularda, ama yapamayacağımız şeylerde eğer acıya yer açarsak işte o zaman bizim esnekliğimiz ne yapıyor? Artıyor. Rüzgar görünüşte nasıl gelir insana? Rüzgar çok şiddetli ve sert bir şekilde estiği zaman dallar kırılır, değil mi? Tabii. Ondan sonra yapraklar, ağaçlar çatırdır. Hatta çok şiddetli kasırgalarda ne yapıyor Amerika'da? Çatılar uçuyor, söküyor evet, gidiyor yani vesaire. Ama dünyanın farklı yüzü açısından düşündüğümüzde o tabii olayda nasıl bir güzellik söz konusu oluyor? Tozlaşmadan yenilenmeye kadar, temizlenmeye kadar. Allah'ın Kuddüs ismi nasıl tecelli ediyor gibi farklı sonuçlara yol açtığını görüyoruz. Evet. Bu açıdan hep bakmak lazım. Şimdi musibet dediğimiz bir kavram var. Aslında acıya denk düştüğünü düşündüğüm, yani acı kelimesinin içerisine girdiğini düşündüğüm bir kavram. Musibet kavramı çok güzel bir kelime, Kur'an'da geçen ve bizim de İslam literatüründe yer alan kavramlardan bir tanesi. Musibette şöyle bir şey var. Beklenmedik zamanda gelen kötülük, sıkıntı veren bir durum. Ansızın bastıran yağmur dediğimiz sal kökünden geliyor. Yani ansızın bastırıyor. Bir şeyin hedefine ulaşması ve birinin payına düşmesi manasına gelen isabet mastarından isim olarak türüyor. Yani o yüzden de insanın genellikle kendi iradesi dışında ve beklemediği şekilde karşılaştığı bir durum. Ama isabet eden bir yanı var. Evet. Yani size belki de sizin nefsinizi terbiye eden,
sizin hayatınızda eğer ona yer açarsanız size değişiklik verecek, sonucu itibariyle sizi daha da büyütecek, kemal noktasına getirecek bir dert durum da olabilir, dert tasa da olabilir. Bu açıdan musibet isabet eden bir anlam taşıyor. İşte siz eğer buna yer açarsanız hayatınızda, şu demek değil tabii ki, hani biz Allah'ım bana çekemeyeceğim yük verme diyerek hitap ediyoruz ve dua ediyoruz. Bunu her günde söylüyoruz. Bu dert beklemek, tasa beklemek, hastalık istemek anlamında değil. Başa geldiğinde Sabretmek, başa geldiğinde sabretmek ve bunun neden isabetli, benim hayatıma isabet ettiğiyle alakalı bir düşünce içerisinde olmak. İşte o zaman ne yaparız biz? Başımıza gelen dert ve musibetlerde biraz daha kabul içerisinde olup herhalde sabır ve şükre gideriz diye düşünüyorum. Şimdi çok tatlı bir notu vardı burada Saide Hanım'ın. Onu siz sevgili dostlarımızla paylaşmak istiyorum efendim. Şimdi bu psikolojik esneklik meselesinde de düşünürken aklımızda olsun inşallah. Adalet bazen gerçekleşmez. Hakikat ve cesaret her zaman alkışlanmaz. Suçlu her zaman vicdan azabı çekmez. Bazen de sorunlarımız çözülmez. Şimdi bunları böyle söylemek kolay ama bunlara muhatap olmak gerçekten insanı ben acaba gerçekten esnek miyim sorusuna götürecektir. Burada mesela gönüllülükten ben haklı olmak istiyorum'a kadar bir çizgide şöyle biraz açar mısınız? Şimdi sorunlar her zaman çözülmez cümlesi bana bir şey çağrıştırdı. Şimdi biz yani genel olarak benim fıtratımda da şu vardır. Hep böyle çözüm odaklı. Çocuklarınız hasta oluyor mesela. Ne yapıyorsunuz? Hemen hop doktora gidelim. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Çözüm odaklı gidiyorsunuz. Fakat gördüm ki belki de bu orta yaşın getirmiş olduğu bir şey. Hayatınızda hep hızlı bir şekilde çözebildiğiniz şeyler var ama bazen çözemediğiniz sorunlar var. O var ve siz çözemiyorsunuz. Çözemiyorsunuz. Evet. Yani hepimizin yaşadığı şeyler bunlar çünkü. Herhalde yani bunu fark ettikten sonra hayatımda böyle bir bakış açımda bir açılma olduğunu hissettim. Yani şöyle düşünürdüm ben. İnsan bir şeyle uğraştı mı çözülür ya. Yani üzerine gidersin. Çözmeli. Çözmeli. Ondan sonra çözmeli ve insan bir şeyle uğraşırsa, sebeplere de sarılırsa Allah zaten zafer nasip eder ve ondan sonra çözersin yani. Oysa Sezai Karakoç'un dediği gibi yenilgi zaferler vardır. Yani bazen zafer yenilgiyle geliyor. Hep böyle sorun çözerek ve muzaffer olarak gelmiyor. Bu açıdan baktığınızda haklılık meselesi de aynı şekilde. Yani siz haklı olduğunuzda muzaffer olacağınızı düşünüyorsunuz ama öyle aslında olmayabiliyor. Haksız olduğunuzu kabul etmek ya da haklı olamayacağınızı görmek ya da haksızlık ya da haklılık peşine düşmemek aslında size hayatınızda bir yer açar. Nasıl bir yer açar? Esnekliğe yer açar. Karı koca çatışmaları neden oluyor çoğu zaman? Ben haklıyım. Ben haklıyımdan oluyor. Tabii. Ben haklıyım. Güç mücadelesinden oluyor. Ama ben haklıyım oluyor. Hocam. Ben haklıyım, evet. Haksız mıyım hocam derler mesela. Çok fazla söyler. Haksız mıyım hocam? Çok fazla bunu söylerler mesela. Bilmem derim. Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani anlattığına göre mi değerlendireyim? Olayın o anda değildim. Onu da bilemiyorum. Tam haklılık, tam haksızlık nasıl olur? Çok izafi bir şey. Mahkemede aranır hak zaten. Orada da tam bulunur mu onu da bilmiyoruz gibi. Yani dünyada hak mücadelesine girmek, buradan çıkmak lazım dostum. Evet. Yani buradan çıkmak lazım. Ben haklıyımla başlayan cümle ya da ben haklıyımla başlayan iddialar sonu gelmez bir hırsı ve ego şişmesini getiriyor. Ve burada kişi mutlu olmak mı? Yani ya da haklı olmak mı? Beraber yan yana olmak mı? Karşı karşıya olmak mı? Haklıyım, ben haklıyım mücadelesi karşı karşıya olmayı getiriyor. Ve o zaman sizinle ben rekabete giriyoruz. Ben daha iyi olayım gibi bir şeye giriyoruz. Çünkü. Ben haklıyım çünkü gibi. Ama yan yana olduğumuzda haklılıktan çıkıyorsunuz, kol kola giriyorsunuz. Hadi beraber bir yol alalım, beraber bir şey yapalım. Ortak çözüm bulalım. Ortak bir şeye gidiyorsunuz. Çok bana bu çok güzel geliyor.
Burada da bir esneklik söz konusu oluyor. Katılıktan yine sizi çıkaran bir yolu oluyor. Eğer değerli dostlar hani haklılık mücadelesine giriyorsanız kesinlikle doğru bir yerde değilsiniz. Bu şu demek anlamına gelmiyor. Şimdi şunu karıştırmayalım tabii. Sapla samanı hiç karıştırmayalım. Sizin gözünüzün önünde birisine iftira atılmış ve gerçekten ona yanlış yapılmış ve siz ona şahitsiniz. Orada da hak iddia edeceksiniz tabii orada. Yani orada bir gözünüzün önünde bir yanlış yapılıyor. O yanlışa tabii ki dur diyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Buradan değil. Ama sonu anlamsız olan, dipsiz kuyu olan, kişisel olduğunu düşündüğümüz öznel sorunlarımızda ben haklıyım meselesi sizi gerçekten hiçbir yere götürmüyor. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer siz ben haklıyım iddiasında bulunan biri iseniz hayatınızda hep ve bu cümleyi çok kuruyorsanız iş yerinizde, eşinizle ilişkinizde, çocuklarınızla ilişkinizde, günlük hayatınızda bu cümleyi çok kuruyorsanız sizin özgüveninizle ilgili bir sorun vardır. Bir de aynaya bu taraftan bak diyorsunuz. Evet. Özgüveninizde ciddi bir sorun vardır ve kendinizi aslında aynaya bakan aslanın aslında karşısına kedi görmesi gibi böyle bir durumunuz vardır. O açıdan kendi içsel yolculuğunuzun başındasınız demektir. Lütfen sevgili dostum buraya bir bakın derim. Peki. Bu gönüllülük meselesine de değinecek misiniz Sayın Hanım? Evet değinelim. Esnekliğin getirmiş olduğu, esnekliğin bizi getirmiş olduğu önemli yol duraklarından bir tanesi gönüllülük. Bir gönüllülük insanın kendisine nazik olması, kendisine öz şefkatli davranabilmesi, gönüllülük değerler doğrultusunda hayat sürerken haklı olma mücadelesinden vazgeçtiğiniz yerde sizin şimdiki anda kalarak aynı zamanda düşüncelerinizle kaynaşmaktan kurtulduğunuz ve kabul içinde kendinizi ve durumu ve diğerlerini, ötekini aynen kabul içinde olduğunuz bir yerde, yani öyle bir yerde sizin istemediğiniz bir durum söz konusu olduğu zaman o istemediğiniz duruma kabul içerisinde seyirci olmak değil, o işi meselenin içine girebilmektir. Onun içine dalabilmektir. Şöyle bir örnek vereyim. Sevdiğim bir örnek. Malum akraba ilişkilerimizde pek çok şey yaşıyoruz. Sevdiğimiz akrabalarımız var, sevmediğimiz akrabalarımız var. Bunu atölyelerimde de çok sık zikrediyorum. İşte baba tarafını sevmiyorum hocam, anne tarafını seviyorum hocam. Sevgi tabii ki tercih, yani sevgiye kalpten çıktığı için zoraki olmaz. Sevmeseniz de baba tarafınızla görüşmek durumundasınız. Çünkü sizin kökleriniz dediğimiz bir durum. Sıla-i rahimle alakalı durumlar söz konusu olduğu zaman kayınvalidemi sevmiyorum hocam ve onu hiç görmek bile istemiyorum, görümcemi asla görmek istemiyorum dediğiniz bir yerde işte değerleriniz doğrultusunda hareket edip onları beraber pikniğe gitmeniz gerekmiyor ama bayram ziyaretini yapıp ya da evinize misafir geldiklerinde hoşamedi ile kabul edip onlara ikramlarda bulunmaktır gönüllülük. Ah, güzel. Peki. Yani bunun listesi çok uzar gider. Siz diyelim patronunuzla bir iş gezisine gideceksiniz ve patronunuzla beraber olmaktan aslında hoşlanmıyorsunuz. Fakat işinizle alakalı bir şey söz konusu olacak, terfi söz konusu olacak ve sizin kazancınız artacak, evinize bu olumlu olarak yansıyacak, rızkınız genişleyecek. Orada sevmediğiniz bir insanla o iş gezisine katılabilmektir. Çünkü orada başka şeyleriniz söz konusu. Evet. Yani evet. Bunun gibi etkinliklerde özellikle değerler doğrultusunda istemediğiniz halde bile yapmaya çalışmak gönüllülük Hacer Hanım. Gayret etmek. Gönülsüzce dediğimiz bir şey var ya, kelime var ya, gönülsüz de olsanız orada kalmaya devam etmek. Bir gönül hoşluğu istiyorsunuz bizden. Peki çok iyi insan olmamaya çalışmak da bir başlık.
bu esneklik meselesinde, psikolojik esneklik meselesinde. Bunu bize biraz açmanız lazım. Şimdi Hacer Hanım, etrafımda ve çalışmalarımda gördüm ki çok iyi olmaya çalışmak insanda katılık getiriyor. Ben çok iyi bir insanım. Çok iyi insan Ben olarak hem hareket iyi bir ediyorum. insanım cümlesini de bazen kuruyoruz, bazen kuruyoruz veya da çok iyi insan olmaya çalışıyoruz. Bu bizi yoruyor. Yani haklı olma mücadelesi gibi mücadeleden biraz burada çıkmak lazım. Ve spontan gelen hali olduğu gibi kabul etmek lazım. Çok iyi insan olmayabilirsin. Yani çok iyi insan olmak demek hiç kimseye hayır dememek, her yerde var olmak, çok iyi insan desinler, biraz alkış, onay, ondan sonra diğer insanların takdirini ve onayını almak vesaire gibi şeyleri getirebiliyor. Yani farklı sizden olmayan açılımları getirebiliyor. Bu açıdan biz ne olursa olsun çok iyi olmak değil de olmak dediğimiz bir halin daha doğru olduğunu görüyorum hayatımızda. Yani olmak neyse o halimiz, spontan bir halimiz var. O hal üzere olmak. Maskelere de ihtiyaç duymamak bir yerde. Evet, maskelerimiz tabii şey var, o maskelerimiz var. Yani maskesiz değiliz. Onlar persona dediğimiz, Jung'un persona dediğimiz bir noktasına doğru gidiyor. Kimliklerimizde biraz kimlik inşa ederken de rolden role giriyoruz. Şapkayı çıkarıp birini takmak gibi söz konusu oluyor. Maskesiz çok yalın bir şekilde olmamız çok mümkün değil. Anladım. Çünkü evden çıkarken hani diyor ya işte uzman 20 tane maske takıp çıkıyoruz yani. Eşimizle tartışmışızdır, kavga etmişizdir. Ama kapıdan çıkıyoruz, komşumuza selam veriyoruz. Eşimizle kavga ettik diye komşumuza yapmayacağız. Evet. Peki. Bu da gönüllülük aslında. Yani asık suratlısınız ve çok yorgunsunuz, Anda kalıp çok hayata depresifsiniz. devam edeceğiz Evet. yine. Ve orada yani oğlunuzla büyük bir tartışma geçirdiniz, çok büyük bir kavga ettiniz. Haliniz çok uygun değil. Dışarı çıktınız, durakta yaşlı teyzeyi, komşu teyzeyi gördünüz. Onunla tabii ki hal hatır yapacaksınız. Başınızı çevirip görmezden gelmeyeceksiniz. Bu gönüllü olmaktır. Anladım. Ve o maskeyi evde bırakmaktır. Yani maske bu maske gibi oluyor ama oradaki kimlik devreye giriyor ve iyi bir şey aslında. Peki. Bunu bana nasıl yaparlar derdimiz de var bizim. Bu da haklı olma mücadelesiyle çok alakalı oluyor ve insanın biraz kuyruğunu dik tutmasıyla alakalı bir Aslında durum. bir yerde oraya takılıp kalmış olmak değil mi? Bunu bana nasıl yaparlar? Bunu bana nasıl yaparlar? Beni enayi yerine koydular, beni salak yerine koydular. Bunu bana nasıl yaparlar gibi bir bu cümle olarak kurmuyorsunuz belki ama iç halinizde böyle bir anlayış ve düşünceniz varsa eğer buradan zaten imtihan olursunuz. Yani bu size yaparlar insanlar. Yani gayet de yapıyorlar. O imtihan olarak zaten size devam eder. Siz orada teslim olursanız evet ya bana yapıyorlar yani. Ben de insanım işte etten kemikten. Gayet adam beni enayi yerine koydu. Orada takılmadan evet peki. Yani bu beni enayi yerine koydu, beni salak yerine koydu tırnak içinde. İşte beni aldattı. Kabul ederseniz bunu bana nasıl yaparlar da kabul ederseniz yine esnekliğe geçiş yapıyorsunuz. Bunu bana nasıl yaparlar? Katılık getiren bir ifade çünkü. Peki. Son sorum Saide Hanım. Çok da az vaktimiz kaldı. Şimdi zihnimiz bunlarla huzursuz olduğunda ama yine de biz hani bütün hayatımızı etkileyip bizi kırıp dağıtmasın. Devam edeceğiz. Anda kalacağız ve hayatımıza devam edeceğiz. Ne yapacağız? Zihnimizin anda kalmak Estağfurullah. boğazım. Estağfurullah. Son dakikalarımız bugün Saide Hanım'la. Bunların hepsini şöyle diyelim. Bunların hepsini konuştuklarımızın hepsini hayatımıza geçirebilirsek eğer zihnimiz zaten sessizleşiyor. Daha huzurlu olacak. Çalışıyor ama huzursuzluğu gidiyor ve daha güzel bir şekilde çalışıyor. Ama geçmiş ve geleceğe gitmediği için daha huzurlu oluyor. Huzurda olduğunu biliyor. Evet, huzurda ve olduğunu huzur bilmek. geliyor. Arkasından huzur geliyor. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. İsterseniz basit bir uygulama daha yapalım.
Olur. Son bir Varsa dakikamız var. vaktimiz. Olur. Değerli dostlarımız şimdi bulundukları yerde otururken gözlerini kapatsınlar ve bir dere kenarında kendilerini hayal etsinler. O dere kenarında yapraklar var. Ve o dere kenarında yaprakların üzerine kendilerini huzursuz eden düşünceleri koyuyorlar. Yaprakların üzerine kendilerini huzursuz eden etiketleri, düşünceleri, Rahatsız olduğu her şey. her şeyi oraya Tamam. koyuyorlar. Hem ayrışmış oluyorlar onlardan. Sonra onların aktığını görsünler. Tamam. Sonra derede akıyor o ve sonra denize kavuşuyor. Ve o yapraklarla beraber o düşünceler de tuzlu sulara, denizin tuzlu sularına kavuşuyor ve sizden ayrışıyor. Ve sizin zihniniz bu uygulamayı zaman zaman yapın. Daha sessiz ama çalışan bir zihin olarak yaşamına devam etsin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Huzursuzluğumuzu bırakarak ve huzurda olduğumuzu hatırlayarak inşallah. Çok latif bir sohbetti. Tekrar teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Allah Çok razı güzeldi sizinle bu programda beraber Allah olmak. razı olsun. Sevgili dostlar, bugün Saide Hanım'ın bir dost, bir arkadaş, birlikte yıllarca aynı stüdyoyu paylaştığımız Saide Hanım'ı misafir etmek güzeldi. Psikolojik esneklik kavram nedir? Arka planında neler var? Hangilerini düşünmeliyiz? Ve onları düşünürken örnekler de, uygulamalar da, birkaç uygulamada yanımızda, cebimizde olsun inşallah. Hem ona teşekkür ediyoruz hem siz sevgili yol arkadaşlarımıza, dostlarımıza iyi ki bize yoldaşlık ettiniz efendim. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize, takipçilerimize hürmetler gönderiyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve sizi yayınlarımızda baş başa bırakıyoruz. Allah'a emanet olunuz.